Herkese merhabalar. Size İstanbul'daki kayda değer yatırım özelliği olan ve aldığınızda fayda sağlayabileceğiniz, gelecekte kâr edebileceğiniz projeleri sunmaya çalışan bir kanaldasınız. Kanalımın daha adını koymadığım için bu şekilde açıklamayla giriyorum. Bir dahaki videolarda size kanalın ismiyle hitap edeceğim. Şimdi bu projeyi bize anlatması için projeden Gamze Hanım'dan destek alacağım. Bize sesiyle destek verecek. Ben kendilerine sizin adınıza sorular soracağım ve projeyi tam anlamıyla anlamanızı sağlamak istiyoruz. Merhabalar Gamze Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkürler. Şimdi bize projemizin bu ihtişam görüntüsünden önce projemizin konumunu anlatır mısınız? Yani İstanbul'un neresindeyiz, nasıl özellikleri var, nerelere yakınız, uzağız, avantajlarımız neler gibi? Tabii. Öncelikle zaten Avrupa yakasında İstanbul'da E5 E6'ya bağlayan tamamen önemli bir lokasyondayız. Hem manzara anlamında hem ulaşım anlamında çeşitli lokasyonlara, işte havaalanına, metrobüse ve tabii ki metro hattına yakınlığımızda aslında biraz daha ilgi çekicidir. Projeyi çok farklı planladık ve ödüllü bir proje gördüğünüz proje. Binanın statiği bile tamamen rüzgarın açısının hesaplandığı bir proje. 52.000 metrekare bir araziye sahibiz. Yeşil alan olarak İstanbul'da böyle bir alanın olabilmesi muazzam bir şey tabii ki. %90'ı yeşil alan olan bir projeye sahip olmamız aslında satışların çok daha hızlı ilerlemesini sağladı. Ben de size onu soracaktım aslında. Hani yatay mimari yerine niye dikey mimari tercih ettiniz? Hani bu kadar büyük bir alana bütün projeyi, konutlara yayabilirdiniz. Birçok sosyal alan da gerçekleşebilirdi. Neden böyle bir şey tercih ettiniz? Müşterilerimiz de bunu soracaktı muhtemelen. Şöyle, standart olan şey İstanbul'da bütün müteahhitlerin yaptığı şey zaten sıralı bloklar. Yani belli bir arazinin dört bir tarafı bloklarla çevrili, ortada bir peyzaj, bir havuz. Yani bunu aslında insanlara layık görmedik. Tamamen yeşilin ve doğanın binaların içerisinde gezmelerini, sabah akşam yürüyüşlerinde gün batımı işte manzaramız var, birazdan detaylı geçeceğiz zaten bunlara. Bu binaların içerisinde nefes almaya çalışmalarını istemedik. O yüzden 52.000 metrekarenin %90'ını tamamen böyle binlerce ağacın ve yürüyüş parkurlarının içerisinde rahatlıkla sabah akşam yürüyüşleri yapabilecek şekilde planladık. Ve arazi eğimde ve bu eğimli arazinin tamamen böyle yokuş aşağı çıkılması değil de kod farklarıyla gördüğünüz gibi mesela düz bir zemin, bir kod farkı, düz zemin devam ediyor böyle. Tekrar bir kod farkı iniyoruz ve tekrar düz zemin. O yüzden karşımızda yürürken zeminden itibaren gördüğümüz manzara, fotolara çevirebilirsiniz aslında görsellerimizi. Karşımızda Büyükçekmece Gölü, hemen diğer tarafta daha nettir. Soldan itibaren tamamen Marmara Denizi'ne manzara olarak hakimiz ve bunu yürüyüş yaptığımız zeminden itibaren görüyoruz. Daireler zaten tamamen deniz ve göl manzarasındadır. Bunun dışında 1+1'den 5,5+1'e kadar... Biraz da bu yüksek yapının sayesinde hemen hemen bütün bu yöne bakan cephelerde çok ciddi hem gün batımı hem deniz manzarasına kavuşmuş. Hem göl manzarası. Tabana yayılmış olsaydı birçok kesilirdi birçok dairenin önü daire tabii bunu ki. Göremeyecekti. Bu Tabii ki. Hem projenin çok geniş bir sosyal tesisini, kendine ait bir yeşil alanının işte birçok aktiviteleri anlatacak bize Gamze Hanım. Hem onun olmasını sağlamış hem de hepsinin manzara sahibi olmasını sağlamışlar. Bence Tabii güzel, mantıklı olmuş. Evet, yani çok daha güzel oldu diyebiliriz. İçerisinde bir otelin içerisinde bir yaşam var öncelikle. İçeride bir otel olacak mı? Hizmet anlamında düşünüyoruz ve planlıyoruz bunu. Yani otele ayrılmış odalar vesaire Yani işte bir bölüm. şöyle düşünün, işte çamaşır ütü servisi gibi hani kuru temizleme anlamında da bir destek bulacağız. Housekeeping özelliklerinden birçoğuna sahibiz. Onun dışında belli lokasyonlara ulaşım da sağlanacak. Zaten hani önemli bir lokasyon burada. Ulaşımda herhangi bir problem yok. İçerisinde de böyle otel aktivitelerinin, dans, işte spor faaliyetlerinin, yine böyle işte hamam, sauna, buhar banyosu, masaj odaları tamamen burada yarım daire gördüğümüz şu alanda olacak. alanda olacak tamamen.
Ve havuzlarımız, kapalı havuzlarımız da var tabii ki içerisinde. Açık havuzlarımız da gördüğünüz gibi arazinin içerisinde yayılmış durumda. Şimdi insanlar şunu soracaktır. Burada kaç tane konut var? Kaç kişilik aile yaşayacak burada? Ne kadar insan olacak projenin içerisinde? Ve bu havuzların büyüklükleri onlara yetecek mi? Bunların metrekareleri ne kadar? Totalde gibi. aslında şöyle 821 konutla çıktığımız yolda daire birleşimleri yaptık bizler. Örnek işte 2+1 ile 1+1 daireyi birleştirerek 3,5+1'ler. Böylelikle daire sayısını da azaltıp hem de daha geniş dairelerde elde edebilmiş olduk. Ama tabii ki bunun dışında 1+1'den 5,5+1'e kadar o aradaki skala da var. Yani totalde dersek birleşimlerden sonra 700 daireye falan indi 700 diyebilirim. dairemiz oldu. 700 tane aile yaşayacak. Aynen yani öyle. burada. Peki bu sosyal alandaki havuzların büyüklükleri ve bahçelerin büyüklükleri, oturma alanlarının büyüklükleri nasıl ifade edebiliriz? Şöyle, zaten gördüğünüz karşıdaki aquapark alanı hemen buradaki yarı olimpik bir yüzme havuzudur. Bunun standartlarına uyulduğu bir plan olacak tabii ki bunun içerisinde. Çok teknik olarak gerekli bilgiyi veremem ama bilgisel olarak böyledir. İçerisinde zaten kapalı yüzme havuzumuz ve buralarda da gördüğünüz havuzlar şu mesela süs havuzu olarak planlanıyor. Diğeri de yine yüzülebilecek bir havuz olarak planlanıyor. 2 adet tenis kortu, basketbol ve futbol sahası görüyorsunuz. Bütün aslında spor faaliyetlerine yer verdik projemizde. Buradaki ise karşıya kadar 10.000 metrekare sadece golf sahasıdır. 10.000 metrekare. Aynen öyle. Doğru mu? Yani şöyle düşünebilirsiniz aslında buradan. 10.000 metrekarelik golf alanı ayrılmış. 15.000 metrekarelik havuz ve yeşil alan, aktivite alanı var. Burada da yaklaşık 4.000-5.000 metrekarelik bir kapalı alan, sosyal tesis bulunuyor. Bu ön tarafta da yine bir muhtemelen 2.000 metrekare civarında, 1.500-2.000 metrekare civarında da bir restoran alanı bulunuyor. Bu restoran alanından isterseniz bahsedin öz olarak, bence projenin etkileyici bir yanı. Şöyle, burada aslında birçok organizasyon da gerçekleştirebileceğinizi söyleyebiliriz. İşte doğum günü, davet, belki hani belli bir faaliyette hani bulunabileceğiniz bir avantajı olacak. 3'e bölüyoruz aslında bu gördüğünüz alanı. Bir balık restoranı, bir steakhouse ve bir yine dünyaca ünlü bir alakart restoran şeklinde planlanacak Peki burası. burası dışarıya açık olacak mı yoksa Evet, sadece... burası dışarıya açıktır. Dışarıya açık olmasının sebebi şu olacak, sadece şu kısmın Şu dışarıya otopark açık alanı da olması. zaten o yüzden var. tahmin Aynen ediyorum. öyle, o yüzden var. Şimdi bunun en temel nedeni şu, iyi bir kurumsal markalar, yani iyi bir isim, iyi bir başarı öyküsü olan bir restoranın gelebilmesi için sadece siteye ait olduğu zaman tercih etmiyorlar. Yani atıyorum no name bir marka buraya geldiğinde daire sahibi de bundan mutlu olmayacaktır. Tabii ki. Bu markalarda sadece siteye hitap etmek istemiyorlar, bölgeye de hitap etmek istiyorlar ki zira bu bölge tamamen villaların ve malikanelerin bulunduğu çok özel bir semt. Civarda rayiç bedeller şu anda işte 2,5-3 milyon dolardan başlıyor. Yine tamamen buna hitaben de buraya gelecek, açılacak olan restoranda tabii ki bu kitleye de hitap etmek isteyecektir. Yani bu projenin ön tarafında denize kadar olan, göle kadar olan kesimde sadece neredeyse villa projeleri Tabii. var. Yani Tabii büyük 4 dönüm, 5 dönüm arsalar içerisinde işte 750-650 metrekarelik büyük malikanelere sahip yerler var. 2000 metrekare mesela alanda. Şu resimde gördüğünüz ışıklar aslında burada gerçek görüntü. O ışıkların her biri bir malikane, villaya ait. Bu da burayı elit bir yer haline getiriyor. Gayet de bilinen, meşhur, hat sayılır böyle kariyerli insanların oturduğu bir yer. Biraz sonra canlı görüntüsü olursa buradan da gösteririz o villaları. Tamam, çekelim. Mesela bir tık bu tarafa alındığı zaman karşıda deniz ve gölü görüyorsun. Sol taraf ama sağ tarafı tamamen villalarla doludur projenin. Tamamdır, çok güzel. Şimdi projenin içerisinde nasıl daire seçenekleri var? Hangi cepheleri görüyor? Fiyat bantları nerelerde uygun, nerelerde orta segmentte, nerelerde yüksek? Çünkü çok 700 tane konutun olduğu bir proje mutlaka segmentlere ayrılmıştır diye Çeşitli düşünüyorum. tipler var tabii ki. Şöyle yaptık, biz aslında her kesime bir şekilde hitap etmek istiyoruz. Ama ister istemez lüks bir proje burası. Dolayısıyla hani ona göre en uygun şekillerde yapabileceğimiz fiyat skalaları oldu. Yani örnek veriyorum, metrekaresi küçük, cephesi biraz daha hani işte göl ve denizi görmüyorsa fiyat daha uygun oluyor. Metrekare küçük, denizi ve gölü görüyor, örnek veriyorum. Bir tık daha ortada oluyor. Metrekare büyük,
tamamen denizi ve gölü görüyor. Fiyat artık pik yapıyor tabii ki ama çünkü ona göre bir manzara ve bir büyüklük oluyor. 1+1'ler, 2+1, 3+1'ler hangi bölgelerde Hepsi bulunuyor? öyle. 1+1 dediğim mesela örnek verdim size. 2+1'de de aynı planladık. Mesela örnek veriyorum açık mutfak 2+1'ler tabii ki fiyat olarak daha uygundur. Yine orta segment dediğimiz kapalı mutfak 2+1'lerimiz var. Deniz ve göl gören 2+1'lerimiz var. Bunlar mesela bir düşük fiyat, bir yüksek fiyat, bir orta segment ama her kitleye bir şekilde hitap etmeye çalıştık. Fiyatlar için bana aşağıdaki telefon numaralarından WhatsApp üzerinden aramanıza gerek yok. İsterseniz arayabilirsiniz. WhatsApp üzerinden yazarsanız ben size projenin hangi daire tipleri ne kadar, ne cepheler görüyor, projenin genel sosyal özellikleri hakkında dosyaları iletiyor olacağım. Bunlardan faydalanabilirsiniz. Ayrıca bana ulaştığınızda eğer bir projeyle ilgileniyorsanız ben size Gamze Hanım'a iletiyor olacağım. Sonraki süreci kendisi sizinle beraber devam edecek. Ben şunu merak ediyorum. Ben şimdi bir 1+1 almak istediğimde projenin nerelerinde 1+1 var burada? Bize gösterebilir misiniz? Örnek veriyorum deniz ve göl tarafından önerebildiğimiz bir yer. Mesela ikinci katta ve üçüncü katta çok güzel tamamen denizi ve gölü görebilecek şekilde bir 1+1 verebilirim. Yine aynı zamanda burada 18. kattan verebilirim. Dolayısıyla şunu anlıyorum ben burada. Projenin elimizde içerisinde 1+1, seçenekler var. 3+1, 4+1 ne almak isterseniz projenin içerisinde dağınık bir vaziyette. Dağınık bir planda. Tek Mesela bir alanda 1+1'ler, örnek tek bir veriyorum, alanda şeyler şöyle yok. 23. katta 4+1'imiz var. Hemen ona bitişik 3+1 planı arkaya doğru. Burada mutfak ve mesela salon tamamen gölü görüyor. 3+1 planları orada da var. Şu uç köşe 5+1 mesela. 3+1'de arka blokta önü tamamen açık Köşelerde durumunda. daha çok büyük metrekareler var. Tabii büyük metrekareler köşelerde daha çok planlanıyor. Arka taraf daha çok yatırımcıya yöneliktir. Yani işte ben bu daireyi alayım ki şu andaki piyasa şartları ve dairelerdeki fiyat artışlarını biliyorsunuz. Evet. Önceden mesela işte 1-2 yıl sonra 2 katına satabilirken şu anda 5-6 ay sonra bugün aldığı fiyatın 2 katına satabiliyor durumda oluyor. Var. Süs havuzumuzdur. Şöyle blokların altındaki gördüğünüz dükkanlardan bahsedemedim pek. Evet. Burası bir açık AVM konseptinde. İşte tekstil, giyim, kozmetik diye ayırıyoruz. Daha çok ama restorana yönelmiş durumdayız. Bu fişekhane gibi Aynen diyebilir öyle, miyiz? bravo. Fişekhane gibi diyebiliriz. Gayet güzel. Bu konsept zaten birçok şehirde de uygulanmaya başladı. Yani Tabii. üstü rezidans, aşağısı işte çok güzel markaların bulunduğu Işıl ışıl restoranlar oluyor. vesaire çok Daha tatlı oluyor. sohbetli oluyor. Daha böyle keyifli işte komşu ilişkileri, arkadaş ilişkileri daha çok pekişiyor. Bu sevildi dediğiniz gibi. Burası zaten bir iş merkezi gibi bu alt tarafı aslında. Buralardan Bravo. girişler mevcut. Markalar tamamen kurumsal markalar. Yani herhangi bir isimsiz bir markaya hiçbir restoran ve dükkan verilmedi. Market alanı olarak anlaştığımız Makro Center'dır. 650 metrekare. Sadece Makro Center market alanı olarak ayrıldı. Çok güzel. Peki projemizin yüzde kaçı satıldı? Ne kadar stok var elinizde? Hangi tiplerde yoğunluk var? Şu anda teslim bir projeyiz. Projenin %90'ına yakını satıldı aslında. Biraz acele etmenizi istiyoruz. Çünkü biz daima yeni projeler üreten büyük bir firmayız. Dolayısıyla biz buradaki stokları hızlıca satışını tamamladıktan sonra yeni projemize geçeceğiz. O yüzden %90 çok keyifli bir şekilde satıldı. Fakat kâra doymayan bir bölge ve kâra doymayan bir şehirdeyiz her şeyden önce. İstanbul biliyorsunuz. Evet. Rakamsal olarak hiç böyle kaçırmayacağınız böyle fiyatlarla dolu. Zaten ben hani mantık olarak şöyle diyebilirim. Zaten yatırımcı müşteri bunun farkında ama bu kadar kapsamlı projeleri bir firmanın buraya yapıp yatırım yapıyor olması zaten burada gelecek gördüğünü ifade ediyor. Kesinlikle öyle. Yani bunu gördüğünüz zaman böyle yapıları burada dışarıdan nasıl gözükürse Mesela gözükür. solda villaları gördük biraz önce. Kaçırdık mı yine? Evet yine Tamam, kaçırdık. ben bu videoyu bana iletirsiniz, müşterilere Evet iletirim. aralara koyabiliriz aynen. Burada Evet, sol tarafı ekleyebilirim. görüyoruz daha çok ama sağdan itibaren tamamen villalarla dolu burası. Onu işte talihsizliğin bir türlü yakalayamadık. Bir dahaki sefere. Onun dışında bizim gözümüzden kaçan tavan yükseklikleri falan ne kadar peki burada? Yerden ısıtma var mı? İklimlendirme, VRF iklimlendirme mi yoksa split klima mı? Bunları tabii. siz veriyor musunuz, vermiyor musunuz? Dairenin içerisini full teslim ediyoruz diyebiliriz. Yani sadece mobilya hariç diyebiliriz. Mutfakta ya aslında totalde 5'li set olarak teslim ediyoruz daireyi. Set üstü davlumbaz, fırın, bulaşık makinesi, klima bizim verdiğimiz beyaz eşya klasmanında. Isınmamız böyle bir projede tabii ki de yerden ısınma. Hani başka bir ihtimal olmaması gerekiyordu zaten. Peki. Tavan yüksekliklerimiz 2.90 olarak planlandı. Ve yeni projelerde bu yükseklikleri Ciddi bir müteahhit tavan firmalar yüksekliği evet, bu arada, güzel. 2.90.
Peki bize gösterebileceğiniz örnek bir daireniz var mı şu anda, sunabilir misiniz? Yine bu videonun bu kısmından sonra hemen paylaşacağımız örneklerle videosunu Tamam. gezeceğiz beraber. Burada da bahsettiğim işte o beyaz eşya daire içerisini görmüş olacağız. Yer zemin kaplaması, işte o granit kaplamalar, banyoları full veriyoruz. İşte pencere detayları. Manzarayı gören bir yer olacak mı? Gösterebilecek miyiz şu araziyi? Tabii gösterebiliriz. Tamam. Yine Şimdi o video zaman olarak izlemeye ekleyeceğiz. devam edin. Projenin genel hatlarını olabildiğince anlatmaya çalıştık. Ben de elimden geldiği kadar sorular sormaya çalıştım. Yine merak ettikleriniz olursa iletin. Şimdi örnek daireye gideceğiz ve projenin şu sosyal tesisi ne durumda ona bir bakacağız. Oradan da size ben aklıma sorular gelirse sorular soracağım. Ve projeyi tam anlamıyla anlamış olacaksınız. Şimdi devam edelim izlemeye. Birazdan örnek dairede oluyoruz. Evet, şimdi bir tane daireye geldim. Şöyle manzarası güzel olan bir yere çıkayım dedim. Ve size buradan projeyi göstermek istiyorum. Şu an kış dönemindeyiz, hava kapalı. Dün olsaydı çok güzel bir manzara varmış aslında ama ben şimdi elime geçerse buraya size orijinal görüntülerden oluşan başka manzaralar ve görüntüler de koyacağım. Şimdi makette gördüğüm sosyal proje gördüğünüz gibi gayet ortada. Bu proje böyle devam ediyor. Şurası değil bitiş yeri. Bunun bir arkasında şurada yerler var, oraya kadar bir alan. Çok ciddi büyüklükte bir sosyal tesisi var. İnanılmaz büyük. O makette gördüğünüz her şey nizami olarak yapılıyor gördüğünüz gibi. Buranın teslim tarihi 2024 Nisan gibi gözüküyor. Tamamen bitmiş hali. Fakat dediğim gibi binalar zaten bitmiş. Şimdi size bir tane de 1+1'e sokacağım. İçerisi daha temiz, düzgün. Bu bulunduğum yerde içerisi hiç temizlenmemesine rağmen bitmiş gibi zaten. Orayı da görmüş olacaksınız. Bu da size bahsettiğimiz villa projeleri görüyorsunuz. Çok güzel villalar var burada. Şöyle de yapayım. Gördüğünüz gibi. Ve bu arsaların hepsi de yine villa projelerine uygun imara sahip olan arsalar. Şu önümüzdeki Büyükçekmece Gölü. Şurada da deniz manzarası var ileride. Ama inanın kamerada gördüğünüzden çok daha güzel. Şimdi sizi bir tane şeye götüreceğim. Başka bir 1+1'e götüreceğim. İçi daha derli toplu temiz olduğu için onu çekeceğim. Şu yanda da 4+1 seçenek varmış. Böyle bize maketten göstermişti Gamze Hanım. Hadi buyurun gelin. Bir tane de daire gezelim size. Evet, şimdi size bir tane 1+1 çekiyorum. Bunun içi fena değil, temiz durumda. Geniş bir salonu var gördüğünüz gibi. Büyük, rahat, ferah bir 1+1. Burada da köşede ankastre ve mutfak takımını, mutfak mobilyasını görüyorsunuz. Kalitesi gayet iyi duruyor. Ankastre Siemens marka. Bunun manzarası da hoşmuş. Siz tabi bunu kameradan ne kadar göreceksiniz bilmiyorum. Akşam ışığı vurmaya başlamış yavaş yavaş. Kızıllaşacak gitgide. Buranın da güzel bir manzarası var. Dairede split klima var. Yerden ısıtma var. Bu da diğer odası. 1+1'in bir odası. Şimdi size bir tane de 3+1 göstereceğim. Karanlık da olsa şöyle geniş banyo alanını göstereyim. Vestiyer alanları da güzel dizayn edilmiş. İki tarafta var. Şimdi gelin bir tane 3+1 görelim. Şu an çekim var. Ay yapmayın gerçekten mi? Esniyordum. Bir şey olmaz. Evet, burada ışıklar da açılmış. Burada girişte solda bir tane misafir lavabomuz bulunuyor. Karşımızda direkt kapalı bir mutfağımız var. Gayet geniş, güzel, tezgahı da uzun. Servis kolaylığı var orada. Şundan bahsediyorsunuz değil mi? Şuradaki kapıdan bahsediyorum. Evet. Salona direkt açılan bir tane kapı var burada. Servis kolaylığı için çok sevildi bu çünkü.
Servis kolaylığı için yapılmış ve gayet mantıklı. Salonu ve giriş tarafına iki ayrı kapısı var. Çok ciddi büyüklükte bir salonu var. Burası daire olarak brütte 190 metrekarelerde, nette 136 metrekare. İki tarafında balkonları var. Yani neredeyse dört tarafı açık bir daire. Burada full göl ve deniz manzarası var. Gördüğünüz gibi. Buranın gün batımı inanılmaz güzel olacak. Şu anki gözüken renklerden belli. Hava kapalı tabii kışacağız şu anda. Burada koridorumuz var. Demin oradan geçmiştik. Burada da 3 odayı görüyoruz. Bir burada odamız var. Yine balkonu mevcut. Burada bir odamız var. Balkonu var. Burada ortak banyo tuvalet. Burada da ebeveyn banyosu ve ebeveyn odası. Gördüğünüz gibi. Daire kalitesi, doğramalar, her şey gayet güzel. Dairenin kalitesini beğendik. Size bu projeden anlatabileceklerim şu an için bu kadar. Beni takip edebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. İlerleyen zamanda kanalımda buna benzer yüzlerce video olacak. Bodrum'da yatırım yapmak istediğinizde, bir alım yapmak istediğinizde burayı bölge bölge kanalımda inceleyip gelmiş gibi projeleri ziyaret edeceksiniz ve sizin için kolay bir alışverişe sebep olacak. Sizlerden olumlu yorumları bekliyorum. Görüşmek dileğiyle. Umarım hayalinizdeki eve bir an önce kavuşursunuz. Teşekkürler izlediğiniz için.